Radyo Gedik ve Gedik Üniversitesi Gülay Güner'le Finans Programı'ndan merhaba. Uzun aradan sonra yine birlikteyiz. Konuğum FCI ve TEB Factoring'in Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Çağatay Baydar. Kendisiyle Türkiye ve dünya faktöring sektörü hakkında sohbet edeceğiz. Merhaba, hoş geldin. Merhaba Gülay. Önce dünyayı konuşalım diyorum. Dünyadan haberler alalım biraz. Dünyada faktöring sektörünü rakamlarla nasıl tanımlamak gerekir ve özellikle finansal teknolojilerin bankacılık alanında bu kadar etkin yer aldığı bir dönemde aynı şekilde faktöring sektörü de bundan etkilendi mi? Ve bu soruyu cevaplarken şunu da eklemeni rica edeceğim. Pandeminin arkasına dünyada faktöring sektörü bir gelişme kaydedebildi mi ve bu beklentiler kadar olabildi mi? Teşekkür ediyorum. Şöyle başlayalım. FCI dünyanın 90 ülkesinden 400 muhabir faktöring şirketini ve bankayı bünyesinde barındıran bir birlik. Bu birliğin üyeleri içinde çok büyük bankalar var. Küçük orta ölçekli faktöring şirketleri var. Aynı zamanda da biraz evvel söylediğiniz bu fintech dediğimiz teknoloji şirketleri de var. Ve dünyadaki faktöring hacimlerini toplayan ve anons eden tek kuruluş FCI. FCI verilerine göre, yani bizim muhabirlerimizden topladığımız bu verilere göre dünya faktöring hacmi 3,5 trilyon doların üstünde. Yani dünyanın önemli ülkeleri, büyük ülkeleri bu 3,5 trilyon içinde çok önemli roller oynuyorlar ve faktöringin gayri safi milli hasıla içindeki payının özellikle önemli ülkelerde çok yüksek olduğunu görüyoruz. Örnek vereceğim. Belçika'da %15 faktöringin payı, Almanya'da %12. Tüm finans büyüklüğünün içerisinde. Hayır, gayri safi milli hasılanın içinde. O daha da güçlü bir rakam. Bu çok güçlü bir rakam. Yani faktöring aslında küçük ve orta ölçekli firmalar için tanımlanmış bir ürün ve bütün bu gelişmiş ülkelerde faktöring şirketleri ile finanse ediyor kendilerini. Özellikle küçük orta ölçekli firmalar. Dolayısıyla bu ürün gelişmiş ülkelerde çok oturmuş. Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da ve Uzak Doğu ülkelerinde, İtalya'da çok önemli bir yeri var. Özellikle kamu sektöründe çok kullanılıyor faktöring. Dolayısıyla bu gelişmiş ülkelerdeki hacimler ile bu toplam faktöring 3,5 trilyon doları aşmış durumda. Bizim daha çok üstünde durduğumuz ihracat faktöringi, international işlemler ise kabaca 12,5 milyar dolarla 15 milyar dolar arasında gelen bir seyri var. Bu da önemli bir rakam ve bu dünya faktöring hacminde, uluslararası faktöring hacminde Türkiye bir numara. Daha detay geleceğim ama Türkiye 2,5 milyar dolar civarında bir işlem hacmiyle %6 pazar payıyla dünyanın bir numaralı ihracat faktöringi yapan ülkesi. Bizden sonra İspanya ve Tayvan geliyor. İhracatı güçlü olan ülkelerde ihracat faktöringi de çok kullanılıyor. Pandemi de tabii dolayısıyla bu işlem hacimlerinin ve talebin azalmasıyla düştü. Fakat pandemiden hemen sonraki sene, galiba 2021-2022 senesiydi, %20'de bir artış gösterdi faktöring hacmi pandemiden sonra. Çünkü pandemide durulmuş olan talep, özellikle retail tarafında, tüketici tarafında durmuş olan talep pandemiden hemen sonra açıldı. Bu da faktöringdeki hacimlerin %20-25 oranında artmasını sağladı. Şimdi tabii o artış pandemi sonrası seneye münhasırdı. Ondan sonraki sene, yani geçen sene biraz düşüş gösterdi %10 civarında, ama baktığımız zaman genel olarak pandemi sonrası dünyada faktöring hacimlerinin arttığını görüyoruz. Bu iyi bir gelişme. Çünkü bizim işimiz artıyorsa dünyada ticaret hacmi artıyor. Yani mesela enflasyon yüksek olduğu zaman, tüketim kısıtlandığı takdirde faktöring hacimleri de direkt olarak etkileniyor. Yani biz tamamen reel ekonomiye, tüketicilerin alım gücüne, enflasyona ve maalesef iniş çıkışlara, bu ekonomik ve siyasi iniş çıkışlara çok bağlı bir sektörüz. Çünkü biz ticareti finanse ediyoruz ve bizim ticaretimiz kısa vadeli. 3 ay içinde duruyor, bir 3 ay sonra hızlanıyor. Çok bağımlıyız kısa vadeli hareketlere. Ama gördüğümüz kadarıyla dünyada enflasyonun düşüş trendine girmesi ile faktöring hacimleri tekrar artmaya başladı.
O pandemi sonrasında artmıştı, biraz küçüldü. Şimdi tekrar artış trendine girdi. Geçen sene unutmayın ki yüksek faiz, son 2 senede yüksek faiz Avrupa ülkelerini ve Amerika'yı çok vurdu. Yüksek mevduat faiz oranları vardı. Onlar parayı çekti. Onlar parayı çekince de tüketim azaldı. Ticarete yansıdı. Ticarete yansıdı ve bizim de hacimlerimiz düştü. Şimdi tekrar hareket görüyor. Ama bu sektör, yani factoring sektörü çok kritik 3 hizmet veriyor. Bir tanesi, bir defa kısa vadeli alacakların garantisini veriyoruz biz. Yani B2B şirketler faturalı alacakların garantisini veriyoruz. Bu önemli bir hizmet. Bir factoring sektöründen hizmet alan firmalar biliyorlar ki karşı taraf parayı ödese de ödemese de paraları bizden alacaklar paralarını. Dolayısıyla bir garanti hizmeti veriyoruz. Daha sonra özellikle ihracatçılar için çok önemli olan bir tahsilat hizmeti veriyoruz. Çünkü Türkiye'deki ihracatının örnek olarak veya Tayvan'daki ihracatının Amerika'daki alıcısının devamlı araması, tahsilat takip etmesi, yani çok uzak mesafeler, saat farkları, dil problemleri olduğu için operasyonel maliyetler, yetkili personel, etkin personel, bunlar tahsilat hizmetimiz verildiği takdirde problem olmaktan çıkıyor. Bizim önemli hizmetlerimizden bir tanesi de bu. Bir de biz faturaların vadesinde ödenmesini sağlıyoruz. Arıyoruz, soruyoruz factoring şirketleri açısından ve bunları hangi ülkede alacak varsa oradaki muhabirlerimiz vasıtasıyla yapıyoruz. Yani 90 ülkede muhabirimizin olmasının böyle bir avantajı var bize. Atıyorum işte Fas'ta bir alacağımız varsa Fas'taki muhabiri arıyoruz. Dubai'de bir alacağımız varsa Dubai'deki muhabiri arıyoruz ve onlara takip ettiriyoruz. Peki 90 ülkede var dedin ama dünya üzerinde 200'e yakın ülke var. Bunun büyüme ihtimali var mı? Yani bu her gün ülkeleri tabii her gün kapsayabilecek büyüyor. mi? Her gün büyüyor. Şimdi tüm ülkeleri kapsaması için o ülkelerde bir finans altyapısının olması gerekiyor. Dolayısıyla mesela şimdi Afrika'ya çok fazla eğiliyoruz. Çok yeni üyemiz büyütmek için. Ama bazı ülkelerde hiç altyapı yok. Hiç temlik yok. Temlik kanunu yok. Şimdi oralarda bizim işimizin esası temlik factoring'in. Dolayısıyla temlik kanunu yoksa oralarda factoring'in olması mümkün olmuyor. Türkiye'ye geçeceğiz ama Türkiye'deki ihracatçılar da her biri tabii bu gelişmiş ülkelere ihracat yapamıyorlar. Farklı pazarlara da girmek durumunda kalıyorlar. Farklı pazarlarda da bu tür finansal hizmetleri bulmaları çok önemli. Bu yüzden sordum. O halde FCI'nin böyle bir görevi de, böyle bir hedefi de olmalı ki bu hacmi 90 ülkeden genişletebilmek, değil mi? Şimdi FCI özellikle gelişmekte olan ülkelere çok ciddi yatırım yapıyor. Mesela Afrika'da bir temsilciliğimiz var. Onun başında bir arkadaşımız var. Afrika ülkelerinde factoring'in tanıtımı, kurulumu, muhabir ilişkileri, eğitimi veriliyor. Dolayısıyla buraya bir yatırım yaptık. Seneler evvel Latin Amerika'ya bunu yapmıştık. Böyle bir bölge müdürlüğü kurduk ve oradaki bankaları eğitiyoruz. Bankaların haberi yok nasıl yapılacağını. Çok enteresan. Çünkü standart olarak banka kredi mektuplarıyla, teminat mektuplarıyla iş yapmaya alışmışlar. Uzun vadeli işler. Halbuki bizim işimiz öyle değil. 3 ay vadeli, 2 ay vadeli kısa işler. Daha çevik olmayı gerektiriyor. Ve bir o banka maliyet de oluyor galiba, değil mi? Bankadan bu tür hizmetleri almak. Tabii, çünkü banka büyük bir gemi ve dönmesi zor, işlem hacimleri çok büyük. Bizim işlerimiz fatura bazında olduğu için daha küçük. O yüzden de factoring şirketlerinin kuruluş ve kullanım işlerini gidip gelişmekte olan ülkelere anlatıyoruz. Latin Amerika'da böyle bir temsilciliğimiz var. Asya'da 2 temsilciliğimiz var. Bir tanesi Çin'de, bir de Uzak Doğu ülkelerini kapsayan Singapur'da. Dolayısıyla aynı zamanda Avrupa, Doğu Avrupa ve Güneydoğu Avrupa'da da bir temsilciliğimiz. 5-6 tane böyle temsilciliğimiz var. Hedefimiz gelişmekte olan ülkelere factoring'i tanıtmak ve gelişmekte olan ülkelerden yapılan ihracatların finansmanında, garantisinde ve tahsilatında factoring ürününün kullanılmasını sağlamak. Yani benim başkanı olduğum FCI bu 90 ülkede 400 muhabiriyle beraber factoring'in kullanımını arttırmayı, tanıtımını arttırmayı hedefliyor. Aynı zamanda da bu network'ün sizin söylediğiniz gibi dünyada daha fazla yayılmasını sağlamayı hedefliyor. Bu çok önemli bir konu. 3. hizmetimizde biraz evvel
garanti ve tahsilat. Biz işletme sermayesi, finansman Garantiyle ilgili sağlıyoruz. bir şey eklemenizi isteyeceğim. Tabii. %100 garanti. Tabii biz %100 garanti önemli. veriyoruz. Yani fatura tutarının ve fatura döviz cinsinin %100'ünü garanti ediyoruz. Sigorta şirketleri örneğin genelde %80, %90 garanti ediyorlar. Exim Bank'ta mesela. Exim Bank da %90, 80-90 yapıyor. Biz %100 garanti veriyoruz. Üstüne üstlük sigorta şirketleri ve Exim Bank'ın yapmadığı tahsilat hizmetini yapıyoruz. Bir de üstüne üstlük finansman veriyoruz. Aslında bir ön ödeme veriyoruz. %100'e kadar çıkıyor bizim finansman hizmetimiz. Yani faturanın %100'ünü müşterimize veriyoruz ve adam parasını birinci dakika almış oluyor. Şimdi bu üç hizmetin tek çatı altında, tek şemsiye altında toplandığı tek sihirli ürün factoring. Yani ben magic factoring diyorum kendi dilimde. Sihirli bir factoring. Böyle bir ürün factoring. Çünkü sigorta şirketi sadece garanti veriyor. Exim Bank garanti veriyor, belki finansman veriyor. Biz garanti, tahsilat ve finansmanı bir arada veriyoruz. O yüzden de bu ürünümüzün dünyada işletme sermayesi ihtiyacı olan, ihracatı olan, tahsilat ve garanti hizmetine ihtiyacı olan ülkelerde, şirketlerde kullanımının çok elzem olduğunu düşünüyorum ben. Örnek vereceğim. 2008-2009 krizinde hiç beklemediğimiz bankalar battı. Otomotiv şirketleri battı. Yani otomotiv şirketleri banka gibi şirketlerdi. Ülke gibi o bankalar. Yani batışların, iflasların boyutu tahmin edilemiyordu. Big to fail. Çok too big to fail diyorlardı. Evet, yani batmayacak kadar büyük diyorlardı ama battılar. Şimdi 2010 senesinde gördük ki factoring'e ciddi bir talep oldu. Çünkü garanti hizmetinin önemini şirketler o krizde anladılar. Yani ya benim borçlum çok büyük bir şirket, şimdi isim vermek istemiyorum. Nasıl olsa öder. O şirkette batabiliyor. Böyle bir ihtimal var. Dolayısıyla o ihtimale karşı factoring garantisini alınız. Küçük bir komisyon karşılığında tahsilat ve garanti hizmetinizi alıp rahat uyuyunuz diyorum ben ihracatçılara. İç piyasada da aynı şey geçerli. İşletme sermayesi açığınız var. Banka kredisi kullanıyorsunuz. Biz size vadeli faturalarınıza karşı bir de işletme sermayesi veriyoruz. Ben aslında şöyle de düşünüyorum. Factoring aynı zamanda işletmelerin nakit akışını, sağlıklı yönetimini de sağlıyor. Tabii. Bilançosunun yönetimini, Tabii. nakit akışının yönetimini, değil mi? Çünkü Tabii. orada bazen işin şirazesi kaçabiliyor. Daha fazla borçlanabiliyor. Tabii. Daha fazla borç baskısı altında kalabiliyor. Aslında bu ticaretiyle dengeli bir finansal yönetim diye tanımlayabiliyoruz. Bravo. Yani magic olması buradan kaynaklanıyor Tabii biraz çünkü da. şöyle, bakın siz bir bankadan gidip 6 ay vadeli kredi aldığınız zaman o 6 ay o para elinizde ve o 6 ay o paranın bedelini ödüyorsunuz. Evet. Belki de o paraya ihtiyacınız yok 6 ay boyunca. Bir ay ihtiyacınız var. Ama 6 ay aldığınız için elinizde böyle bir likidite fazlası ve bugünlerde para maliyeti çok yüksek. Çok pahalı bir para fazlası oluyor elinizde. Halbuki factoring'den faturalara karşı para kullandığınız zaman istediğiniz tutarda, ihtiyacınız olan tutarda para kullanıyorsunuz ve vade kısa olduğu için istediği zaman da kapatabiliyorsunuz. Yani sizin elinizdeki fazla likiditenin maliyetinin düşmesine yol açıyorsunuz factoring'i kullanarak. İhtiyacınız kadar, ihtiyacınız zamanda para kullanıyorsunuz. Bu da çok önemli bir ayrıcalık. Yani hep gelişmiş ülkelerden örnek alıyoruz yaptığımız her türlü işte. Finansta da böyle. Eğer gelişmiş ülkeler az önce söylediğiniz gibi gayri safi yurt içi hasılanın %15-20 oranında factoring sektöründeki ürünü kullanıyorsa, şimdi ülkemize gelelim biraz da Türkiye'de neler oluyor diye. Türkiye'de bu oran nasıl şekillendi, nerelerde kalabildik, niye büyüyemedik ya da istediğimiz kadar büyüyebildik mi ve 2023 ve biraz da 2024'te Türkiye'de de hem Türk lirası tarafında, çünkü Türk lirası da çok etkin yurt içi işlemler Türkiye'de. Yurt içi işlemlerde nasıl bıraktık geriyi, ihracatta neler yapabildik? İhracat faktörünü hep her defasında tabii hem üstlenmiş olduğunuz görevin etkisiyle hem de zaten bu ürünün o magic, sihirli ürün olması hasebiyle Türkiye'de onu nasıl büyütebiliyoruz? İstediğimiz yerlere ulaşabiliyor muyuz? Şimdi Türkiye'de ilk faktörün şirketi 1990'da kuruldu.
İlk factoring 87-88'de geldi. 1988'de geldi. Ben de hasbelkader 1990'da ilk kurulan şirketin personellerinden bir tanesi oldum. Ve bugüne baktığımız zaman 34 yıllık bir geçmişi var resmi rakamlara göre factoring'in. Ve 2006'dan sonra özellikle BDDK'nın kontrolüne girerek çok ciddi kurumsallaşma adımları atıldı factoring'de. Örnek vereceğim. Bir fatura kayıt merkezi yapıldı. Finansal Kurumlar Birliği'nin içindeki. Finansal Kurumlar Birliği'nin altında bir fatura kayıt merkezi yapıldı ve inanmayacaksınız o FCI'deki 90 ülkeye rol model oldu. Bir iş modeli oldu o fatura kayıt merkezi. Bu aynı zamanda mükerrerliği önleyen. Zaten mükerrerliği ve fraud'u, sahtekarlığı engelleyen bir fatura kayıt sistemi. Factoring şirketleri işleme almadan evvel her faturayı fatura kayıt merkezine yolluyor, giriyor ve o faturalar daha evvel kullanılmamışsa, temiz faturalarsa işlem yapılabiliyor. Şimdi bu şunu da sağladı. Bir, tabii sahtekarlığı engelledi, mükerrerliği engelledi. Ama aynı zamanda factoring şirketlerinin çok da sağlam bilanço yapılarına, yani batık kredi oranlarının çok ciddi oranda düşmesini sağladı. Ve biz bunu Türkiye olarak Avrupa ve gelişmekte olan ülkelere gidip anlatıyoruz. Oralarda sunumlar yapıyoruz ve bu ürünün yayılmasını istiyoruz. Çünkü sektör olarak dünyada factoring'de çok sahtekarlıkla karşılaşabiliyor. Batık kredilerin çoğu karşı taraftaki firmanın batmasından değil, sahtekarlıktan oluyor zaten. Bunu engellemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu 34 yıl içinde çok ciddi bir factoring'de atılım yaptı. Çok başarılı oldu ve bugün söylediğim gibi Türkiye 2,5 milyar dolar ihracat hacmiyle dünyada bir numaralı ihracat factoring'i yapan ülke. Bizden sonra dediğim gibi İspanya geliyor, Tayvan geliyor, Çin geliyor, Yunanistan geliyor, İtalya geliyor. Yani biz aslında bütün bu gelişmiş ve bu ürünü iyi kullanan ülkeleri geçmiş durumdayız. Dünyada bir numaralı ihracat factoring yapan şirket İspanyol CaixaBank. TEP Factoring dünyada 2. sırada senelerden beri. Yani biz %6 pazar payıyla dünyada çok önemli bir hacim tutuyoruz TEP Factoring olarak. Diğer Türk şirketleri de önemli hacimler yapıyorlar. Yani biz bu sektörde çok iyi bir oyuncu olduk factoring sektöründe. Tabii Türkiye'nin hep vadeli satışlarından gelen, hep vadeli çeklerden gelen bir alışkanlığı da vardı vadeli alacakların iskontosu ile ilgili. Dolayısıyla bu da yardımcı oldu ve factoring sektörü tek çatı altında toplandığı zaman çok ciddi 50 milyar eurolar civarında hacimlere geldi. Euro biraz daha düşükken. Bugünkü hacimler o kadar yüksek değil tabii ama euro karşısında. Yani mesela bakıyorum ben şu andaki factoring sektörünün 2023 hacmi yaklaşık 820 milyar Türk lirası. Ve geçen seneye göre %100 artmış. Geçen sene 400 milyarmış. Bu sene 800 milyar olmuş kabaca. Şimdi bu sektörün ne kadar büyüdüğünü bir defa gösteriyor. Tam enflasyon var ama buraya gelen talep de var. Burada factoring'in müşteri sayısı 100 bin müşteriye 400-500 bin borçluya dokunduğu bir sektör haline gelmiş factoring ve bunların büyük şirketler değil. Bunlar hep küçük ve orta ölçekli ticari şirketleri, üretim şirketleri. Yani onlara işletme sermayesini sağlamış factoring sektörü. Türkiye'nin ihracatından dolayı böyle %20-25'ler olan toplam hacim içinde ihracatın payı %20-25'ler iken geçen sene biraz düşme gösterdi. %10'lar civarında bir ihracat geldi. İhracat payı kaldı. %90'ı Türk lirası. Şimdi dolayısıyla Türk lirasında da bankaların faizlerinin yüksek olması, bankaların isteksiz olması, parada bir kıtlaşma olması factoring şirketlerine ilave bir alan açtı ve factoring şirketleri bu küçük ve orta ölçekli firmalara finansman sağladı. Onların yaşamasını sağladı. Aslında Türkiye içinde bu kadar çok KOBİ'nin olduğu bir ülkede KOBİ'ler için çok ciddi can suyu sağladı, işletme sermayesi sağladı, onların ayakta durmasını sağladı ve likidite
çöküşünün olmamasını sağladı faktörün şirketleri. O yüzden ben Türkiye'nin ticaretinde ve gayri safi milli hasılasında faktörün sektörünün çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Bizim elimizde bir de vadeli çekler var. Bunlar çok önemli tahsilat araçları. Bu vadeli çekler ile de batık kredilerin, sorunlu kredilerin çok az olduğunu görüyorum. Dolayısıyla çok sağlıklı bir yapıda faktörün sektörü KOBİ'leri finanse etmeye devam ediyor. Ve benim ümidim, beklentim, yani bu baştan beri hep böyleydi. Faktörün sektörünün bir yan ürün değil, böyle mainstream financial product diyoruz, böyle bankalar gibi ana finansman sektörü olmasını bekliyorum. Çünkü ticaret olduğu müddetçe faktörün var. Firmaların alacaklarını iskonto ediyoruz. Firmanın borçlarını faktör ediyoruz. Dolayısıyla biz bir bilançodaki alacak ve borç yapısını yönetiyoruz. Gayri kabil rücu faktörün yaptığımız zaman da firmaların bilançosundan alacaklarını temizlemelerini sağlıyoruz. Yani riski satın alarak finansman yaptığımız zaman geri dönülemez olarak firmaların bilançoları da likidite rasyoları açısından, cari oranları açısından çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşuyor. Yani biz aslında birkaç hizmeti aynı anda veriyoruz. Sigorta, tahsilat, finansman, istihbarat ve bilanço temizliği. Şimdi bütün bu hizmetleri anlattığımız zaman KOBİ'lere ve kurumsal şirketlere onlar da kullanımlarını zaman içinde arttırıyorlar. Dolayısıyla ticaret arttıkça faktörün sektöründeki hacimler artacak. Türkiye'nin ihracatında faktörün sektörü daha fazla rol oynamaya devam edecek. Biz bu ülkenin büyümesine sektör olarak her zaman katkıda bulunacak bir ortamda yaşıyoruz. Bu ortamın daha ileri ülkemizi desteklemesini sağlamasına çalışıyoruz. Peki. Biraz da TEB Factoring'e bakalım isterseniz. 2023'ü nasıl geçirdi TEB Factoring ve 2024'te neler yapmayı planlıyor? Şimdi TEB Factoring bir defa uluslararası faktöring, ihracat faktöringi kapsamında senelerden beri Türkiye'nin bir numaralı şirketi. Biz burada BNP ortaklığı olarak BNP grubunun network'unu ve finans gücünü kullanarak çok ciddi, yani %35 pazar payına sahip bir şirketiz Türkiye'de. Yani bir şirketin %35 pazar payına çok sahip olması ciddi bir pozisyon, ciddi bir başarı. Dolayısıyla biz burada piyasa lideri ve hatta işte piyasayı yönlendiren şirket konumundayız Türkiye'de ve bu devam edecek. Çünkü bizim çok kuvvetli kaslarımız var ihracat faktöringinde ve hacmimizin, yani şöyle bir örnek vereyim size. Türkiye'de %90 Türk lirası iç piyasa, %10 ihracat hacmi var. Toplam hacmin içinde. Bizim hacmimizin içinde %50 ihracat, %50 Türk lirası hacim var. Yani biz aslında toplam iş hacmimizi TL ve ihracat olarak eşitlemiş durumdayız. Çünkü kaslarımız böyle. İç piyasada da büyümeye ve destek olmaya KOBİ'lere devam ediyoruz. Tabii TEB'in de çok kurumsallaşmış bir bankacılık altyapısı var. Kurumsal müşteri ağı var. Araştırmalarda en çok KOBİ Bankası TEB çıkıyor. Böyle bir finansal okuryazarlıkta da çok etkin tabii eğitimleri vesaire. Tabii. Dolayısıyla biz de iç piyasa işlemlerimizde de mümkün olduğu kadar alta yayılarak, küçük ve orta, hatta mikrolara kadar inerek bankadan para ve hizmet alamayan, hani diyorlar ya unbanked veya untapped market, buralara gidip el dokunulmamış küçük yerlerde hizmet vererek firmaların işletme sermayesi sağlamasına yol açıyoruz. Yani biz bütün TEB Bank şube ağıyla, BNP Bank finans gücüyle ve factoring network'üyle aynı zamanda da kendi bu sektördeki liderliğimizden bu sektörün en önemli oyuncularından biri olmaya devam edeceğiz. Hacmimizi arttıracağız. Enflasyonun üstünde büyüme ve kar oranları sağlayacağız. Yani hani %100 büyüdük dediğimiz zaman tabii bu enflasyondan bunu arındırmak lazım. Bizim 31-12'deki rakamlarımızda enflasyon düzeltmesi sonrası da karlı bir bilançoya sahip olmuştuk. Bunu devam ettireceğiz. Enflasyonun üstünde getiri ve aktif büyüklüğü sağlayacağız. Burada temel hedef, biz büyüdükçe ticaret de büyüyecek. Ticaret büyüdükçe de biz büyüyeceğiz. Yani Türkiye'nin büyümesiyle, büyüme oranıyla faktörün şirketlerinin büyüme oranı birbirine çok paralel. Türkiye %5 büyürse biz %15 büyüyoruz.
Böyle bir korelasyon var arada. Çünkü ticarete direkt bağlıyız. Ben 2024 senesinde daha sağlam bir büyümenin olacağını öngörüyorum. Bunun da sektöre ve KOBİ'lere de pozitif etkileyeceğine inanıyorum. Ben de zaten son olarak ülkemizin durumuyla faktörünü birleştirerek sormak istemiştim. Makro bazda baktığımızda tabii ki ihracat büyümenin içerisinde arzu ettiğimiz bir birim büyümesini istiyoruz ihracatın. İhracat faktöründen çok bahsettik. Peki bir son mesaj tanımında KOBİ'lere özellikle ihracat yapan ya da yapmak isteyen, faktöringden faydalanan ya da henüz faydalanamayanlara nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Yani ihracat faktöringini kullanın demek yetmiyor. Niye kullanana kadar? 35 senedir ben bu işin içindeyim. Sektör başkanlığı yaptım. Finansal Kurumlar Birliği'nde başkan vekilliği yaptım. FCI'de 3. defa başkanlık yapıyorum dünyada. Yani dünyada 3. defa başkan olan ilk ve tek kişiyim. Tebrik ediyoruz elbette. Teşekkür ediyorum. Ülkenin de bir gurur tablosu olarak söyleyelim. Teşekkür ederim. Bence evet, ülke içinde, grubum içinde, kendim içinde bunun bir gurur vesilesi olduğuna inanıyorum. Ama bunu biz tek başına yapmadık. Aşağıda Türkiye'nin buradaki kuvvetli bir ülke olması, bu ürünü çok iyi kullanması ve bu ürünü çok iyi tanıtması bu başarıları sağladı. Yani ülke burada ve ülkedeki şirketler burada hep beraber rol oynadı. Onlara da çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Benim gördüğüm en önemli problem aslında faktöringin özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından yanlış tanınması. Yanlış bilinmesi ve isminin yanlış algılanması. Şimdi biz 20 dakikadır anlatıyoruz, konuşuyoruz. Biz aslında sihirli bir hizmet veriyoruz dedik. Halbuki garanti ve tahsilat hizmetini kimse bilmiyor. Biz sadece çeklere karşı para veren kişiler olarak algılanıyoruz. Evet. Bizim bu hizmetimizi tanıtmamız lazım. Hizmetimizi tanımıyorlar ve faktöringi negatif olarak algılıyorlar. Faktöring kullanan şirketlerin bankalar tarafından negatif sınıflandırıldığını düşünüyor şirketler. Ve o yüzden de faktöringe elleri çok zor gidiyor. Çok iyi anlarlarsa geliyorlar. Halbuki faktöring kullanan Türkiye'nin ilk 10 firmasından 4'ü 5'i kullanıyor. İlk 10'daki firmasından bahsediyorum büyüklük olarak. İsim vermeyeceğim ama ilk 10 firmasından 4'ü 5'i faktöring kullanıyor. Çünkü biz garanti hizmeti veriyoruz. Şimdi bu garanti hizmetini bildiğiniz sigorta şirketleri veriyor dünyada. Ve maliyetleri, primleri çok daha yüksek. Ve primleri, maliyetleri çok daha yüksek. Biz de aynı hizmeti veriyoruz. Daha iyi şartlarda veriyoruz. Bunu kimse bilmiyor. Biz paraları ödemedikleri zaman fatura borçluları gidip paraları tahsil ediyoruz o borçlulardan hangi ülkedeyse. Ve ödemezse yanlış hatırlamıyorsam ben de vadesinden sonraki 90 gün müydü? 90 gün içinde de parayı o da çok önemli. Müşteriye garanti altında ödeme olarak ödüyoruz. Yani bir firmanın borçlusu parasını, vadesini ödemez ise 90. gün ben bilabedel bu parayı faktöring şirketleri bu parayı firmalara ödüyor. Şimdi bu hizmeti gördükleri zaman, anladıkları zaman faktöringi kullanıyorlar. İyi anlatmak lazım. Yani Türkiye'deki faktöringin problemi maalesef yanlış tanınıyoruz. Şimdi bunu iyi anlatmaya çalışıyoruz. Sektör büyüdü. İşte Finansal Kurumlar Birliği sayesinde anlattık. Gelişme kaydettik. Ama hala böyle bir problem var. Türkiye'nin büyümesi için de KOBİ'lerin büyümesi için bu ürün esas bir üründür. Esas bir hizmet ürünüdür. Para değil, finansman değil bakın. Hizmet ürünüdür. Faktöring bir hizmettir. Bunu böyle, sigorta da bir hizmet. Faktöring de bir hizmet. Finansman hizmeti değil sadece. Bunu firmalara anlattığımız zaman inanıyorum ki ticaretlerini faktöringi kullanarak büyütebileceklerini görecekler bu hizmet sayesinde. O zaman bize daha bu ürünün kullanımının arttığını göreceğiz. Bu da finansal okuryazarlığın gelişimiyle ilgili bir şey aslında. Tabii, tamamen finansal okuryazarlıkla ilgili, finans teknikleriyle ilgili çok derin bir konu bu. Ama günün sonunda vadeli alacağı veya vadeli borcu olan bir firmanın bu ürünü gelip kullanması, bu hizmeti alması kendi menfaatlerine bize bu fırsatı verirlerse biz seve seve ülkemizin üreticilerine, firmalarına hizmet vermek isteriz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Bugün Gülay Güner'le Finans programında konuğum sevgili Çağatay Baydar vardı. Çağatay Baydar kendisi de anlattı ama ben bir kez daha söylemek istiyorum. Dünya Faktörink Birliği'nin FCI'nin başkanı, aynı zamanda TEB Faktörink Yönetim Kurulu Başkanı. Bir sonraki Gülay Güner'le Finans programında buluşuncaya dek finansal okuryazarlığınızı artırmaya ne kadar bir etkimiz varsa bundan biz de memnuniyet duyuyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. İyi günler.